Bugün mini bir pano tasarımı ile karşınızdayım. Adım adım nasıl yapıldığını görmek için videoyu izlemeye devam edin lütfen. Önceden zeminini akrilik boya ile beyaz renge boyamış olduğum ahşap zeminin orta noktasını buluyorum cetvelim yardımıyla ilk öncelikle. Orta noktasını bulduktan sonra da ilk olarak şablonumun yardımı ile ortadaki yaprak desenimi çiziyorum. Yine aynı şablonu kullanıyorum. Bu kez ters çeviriyorum ve yaprakları tamamlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Eksik kalanlar olmuş. Onları da şu şekilde tamamlayıvereyim. Çizmiş olduğum yaprakların içine fırça yardımı ile boyuyorum. Boya olarak iki farklı ton mavi kullanıyorum. Burada aslında renkleri belirlemek, aynı rengin tonlarını kullanmak veya farklı renkler seçmek gibi alternatifler tamamen size kalmış. Gönlünüzden geçeni uygulayabilirsiniz. Renkleri uygulamadan önce mutlaka kontrol ediyorum. Aslında ayrı bir noktada, ayrı bir kağıt da olabilir, karton da olabilir. Orada bir denemeler yapıyorum. Bu denemeleri yaptıktan sonra, renklerden emin olduktan sonrasında ana zemine uygulamasını gerçekleştiriyorum. Kullandığım fırça birazcık kalın geldiği için daha ince bir fırça seçerek uygulamaya devam ediyorum. Açık ve koyu mavi renklerin bir araya gelmesiyle ortadaki çiçek deseni daha belirgin oldu gördüğünüz gibi. İlk kat uygulaması tamamlandı. Sırada ikinci kat uygulamasını yapıyorum. Burada gördüğünüz şekilde aslında ahşap bir zemin kullandım. Bu şekilde ahşap zemin kullandığınız zaman minimum 2 kat boya yapmaya, hele bir de zemini kullanıyorsanız minimum 2 kat boya yapmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Pergel yardımı ile bana referans olabilecek birkaç çember daha ekliyorum. Nokta desenlerini oluşturmaya başlamadan öncesinde boyamın kıvamını güzelce hazırlıyorum. Bu noktada aslında ben kıvamını tutturabilmek için su kullandım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıştırıyorum ve kıvamının elde edilmesini sağlıyorum. Daha sonrasında nokta desenimi oluşturacağım yere yönelik olarak dot çubuğumun boyutunu belirliyorum ve nokta desenlerimi gördüğünüz gibi oluşturmaya başladım bile. Yine iki renk tonlaması olacak şekilde noktalara devam ediyorum. Bir açık, bir koyu mavi olacak şekilde tıpkı merkezdeki çiçek gibi noktalarda da aynı düzeni devam ettiriyorum. Aşamada kesik uçlu bir fırça yardımı ile en dıştaki hattı daha belirgin hale getiriyorum. Bunun için kullandığım kesik uçlu fırçayı öncelikle hazırlıyorum. Boyamı da seçiyorum ve uygulamaya başlıyorum.
olarak boyamı hazırlıyorum ve sırada tekrar dotlarımı oluşturma aşaması var. Bu kısımda sadece suyu kullanmak yeterli gelmediği için çok az bir miktarda pouring de ilave ediyorum. Bu sayede noktalar birazcık daha parlak, tok ve kalıcı bir şekilde yer almış oluyor. Farklı boyuttaki noktaları elde etmek için farklı dot kalemlerini ya da dot çubuklarını tercih ettiğimi de gözden kaçırmayın lütfen. Yapraklarıma ikinci kat olarak damla desenlerini vermeye çalışıyorum. Bu noktada zemini açık renk olanlara koyu renk damla, koyu renk zemin olanlara da açık renk damla desenini çiziyorum ki desenler biraz daha görünür olsun. Küçük gold rengi noktalar ile çiçek yaprak kenarlarını daha da belirgin hale getiriyorum. Mavi rengin dışında yine bir gold rengi tercih ettim. Biraz daha belirgin olmasını sağlayabilmek için üçüncü bir renk olarak buraya eklemiş oldum bu kez. Nokta yetmez diyerek ikinci kat noktalar ile desenleri daha zengin görünümlü hale getiriyorum şimdi de. Orta noktayı da en büyük dot çubuklarından biriyle tamamlıyorum. Şimdi de ince uçlu bir fırça yardımı ile yeniden damla desenlerini oluşturuyorum. Öncesinde de tabii ki de bir kenarda denemesini yaptım. Şimdi de uygulama kısmındayım. Seçtiğim renkleri çaprazlama olacak biçimde kullanarak harmoni oluşturmaya dikkat ediyorum ki desen daha belirgin halde ortaya çıksın.
orta kısımdaki yaprakların sınırlarını büyükten küçüğe noktalar kullanarak biraz daha belirgin hale getiriyorum şimdi de. Üçüncü kat kısmını da beyaz renk ile uygulamayı tercih ediyorum. Zeminin kenarlarında bazı boşluklar ve eksik kısımlar kalmış. Onları da fırça yardımıyla tekrar üzerinden geçerek rötuşlanmasını sağlıyorum. Referans çizgilerini bir parça ıslak mendille temizlemeyi unutmuyorum. Gold rengi boyamı kullanarak bu kez sünger ile hafifçe uyguluyorum ve yaldız etkisi yaratıyorum. Merkezdeki noktaya ikinci ve üçüncü katı da uygulayarak tasarımımı tamamlıyorum. Tasarım tamamlandıktan sonra sıra geldi vernikleme aşamasına. Bu aşamada ilk öncelikle temiz bir bezle kurulama yapıyorum. Kuruladıktan sonrasında da verniğimi parmaklarım yardımıyla uyguluyorum ve kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra sıra geldi arka kısmını verniklemeye. Vernik işleminde tıpkı zemin boyama işleminde olduğu gibi en az 2 kat olacak şekilde uyguluyorum. Dediğim gibi burada minimum 2 kat olacak şekilde uygulamak gerekiyor. Daha fazlasını da yaparsanız size kalmış. Ve işte artık mini panomuz hazır. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.